Bu film Karavanla Kavala gezi filmi. Ya geldiğimizde de karavanımızı tam buraya park edeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir park yeri. Hanım, canavar gibi geliyor, canavar. Kavala'yı bu açıdan belki de ilk defa görüyorsunuz. Çok değişik bir yaklaşım. Şu denizin maviliğinin güzelliğine bak. Merhaba arkadaşlar. Ben Alparslan Işık. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bir beğeni bırakırsanız, küçük de bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu sefer de size Yunanistan'ın Kavala şehrinden sesleniyorum. Kavala'da gezilecek yerler nereleridir diye merak ederseniz, Kavala su kemeri, buna Yunanlar Kemerus diyorlar. Aziz Nikola Kilisesi, yani Pargalı İbrahim Paşa Camisi, Eskişehir Anagayı, Kavala Kalesi, Kavala plajları da gezilecek yerler arasında sayılabilir. Kavala Yenişehir'i sayabiliriz. Bir de Kavala'da mutlaka yapılması gereken şeylerden biri de Kavala kurabiyesi almak. Bakalım biz bu gezimizde bunlardan hangilerini yapabileceğiz? Burası da Alexandra Camping. Yalnız Kavala'ya 7-8 kilometre, 10 kilometre mesafede. Adı Alexandra ama Kavala'da. Buradan Kavala'ya 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. 2 kişi 36 euro, 4 kişi 36 euro ödedik. Gayet güzel bir karavan kampı. Burada kaldık bir gece. Sessiz kuş sesi arasında. Hemen karşıda denizi var. Çok güzel bir restoranı var. Burada Alman arkadaşlarla da tanıştık akşam. Evet. Kampımız da burası. Hadi binin yolcular. Evet, buradan da Kavala Alexandra Kamp'ta görüyorsunuz. Karavancı yeni yetişiyor. Dolduruyor karavanını. Aferin canım. Aferin. Kavala'daki karavan kampından yavaş yavaş ayrılıp Kavala'ya doğru hareket ediyoruz. İstikametimiz Kavala. Tuvaletleri var. Duş var. Sıcak soğuk. Burada sinek çok az var. Kanlıca değil. Böyle Yunan mantarı. Tuvaletleri nasıl Servet? Beğeniyor musun? Tuvaletlerini de gösterelim. Güzel mi? Şurada duş yerleri var. Gayet temiz. Şöyle. Alaturka tuvaletler. Bu şekilde. Sabunumuzu biz getiriyoruz diyor Servet Hanım. Tuvalet kağıdı yok diyor. Kampımızın ismi, çıkış kapısı. Hoşça kal kampımız. Maceramız da sona eriyor. Şimdi Kalava'ya doğru hareket edeceğiz. Alparslan Bey buradan çıkışa hazırlanıyor. Çok güzel bir yerdi. Yine bir tane 16 plaka var. Yine bir Türk arkadaşla karşılaştık. Her yerde Türk var. Yunanistan neredeyse bir Türk yeri oldu. Evet, Alparslan Bey hareket etti. Çıkışa geçiyor. Güzel bir maceranın ardından daha güzel bir maceraya gidiyoruz. Huzurla, neşeyle olsun. Güzellikle olsun. Yolumuz açık olsun.
Alparslan Bey bastı gaza gidiyor. Umarım beni unutmaz. Evet, bu kampın da sonuna geldik. Yavaş yavaş karavancının gözü yollarda gene. Sola mı? Şimdi Kavala'ya doğru yanaştık. Kavala'ya girmek üzereyiz. Şuradan bakalım ne kadar var. İpsala kapısından girdikten sonra bu 5. günümüz. 5. günümüzde yavaş yavaş gidiyoruz. Biz Kavala'ya gelmek üzereyiz. 1980'lerin Türkiye'si gibi gayet samimi atmosfer. Çok boş ve park edecek alan var. Biz güvenlik açısından paralı park yerlerinde kalıyoruz 4 kişi olduğumuz için. Ama karavanla Yunanistan'da sorun yaşamazsınız. Girişte de hiçbir sorun yaşamadık. Hatta karavanımıza bakmadılar bile. Makedonya'da göreceğiz bakalım nasıl bir şey olacak. Diğer sınır kapılarındaki durumu. Karşıda Kavala'nın denizi görüldü arkadaşlar. Evet, şimdi ben size seyahatimiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir gün sonra hangi köydü ya? Maki köyüne gittik. Orada duramadık. Oradan Keremiti'ye geldik. Orada bir gün kaldık. Keremiti'den Tasos Adası'nı ziyaret ettik. Bugün de Kavala'dayız. Bundan sonra devam edeceğiz işte. Dediğim gibi Haikidi Cassandra Adası'na gideceğiz. O yarımada. Oradan Selanik'te bir gün harcayacağız. Oradan Makedonya Orhid Gölü ziyaret edip oradan Üsküp, Kanyon ve yolculuğumuzu bitireceğiz. Durun hocam. Şimdi Selanik'e, Kavala'ya hoş geldiniz. Welcome Kavala. Welcome to Kavala. Herzlichen willkommen Sie Kavala. Söyle bakayım Yunancasını Servet. Alice Kopers de Kavala. Kavala çok güzel bir yer. Bakın bu sola doğru görüyorsunuz. Çok rahat. Arabanızı çekip durabileceğiniz yerler var. Sağda durabilirsiniz. Buralar çok rahat karavan açısından. Durma, bekleme sorunu yok. Kimse size karışmıyor. Fiyatlar da market fiyatları ve diğer yiyecek fiyatları aşağı yukarı Türkiye ile aynı. Mazot ucuz. Mazot dediğim benim yani bizim burada Alfa olarak Türkiye'de Efes ve Tuborg olarak geçen yerel içeceklerden bahsediyorum. Mazot burada uygun. Mazotun her türü uygun. Her yerde Lidl mağazası var. Lidl'a gittiğiniz zaman Menro şaraplarından mutlaka alın. Yere geldik. 48 plaka hemşerim de var. İşte bu sene niyetimiz Batı Avrupa'ydı. Fakat vizede problem yaşadım. Yunanistan'dan yine vize aldım. En son bana 3 ay vermişti. Hani ben dedim gene 3 ay belki daha fazla verir. Bu sefer 15 gün ve tek giriş verdi. Yani Yunanistan'dan başka yere çıkamıyorum. 15 gün vizem var. Şimdi bugün de 15. gün geri dönüyorum artık. İsim neydi? Orhan. Evet, Orhan Bey. Arabanın plakası? 48 Aka. Efendime söyleyeyim. Bunlar da gezginci bir arkadaşla karşılaştık. Burası Kavala. Burada Türkiye'den her zaman birisini yakalıyorsunuz. Olmasa da Akşam yemekte şu iskeledeki restoranlarda olursanız evet. Yunan'dan çok Türk görürsünüz. Gördük, biz de geldik daha önce. Evet. Şimdi gezdiğiniz isim neydi? Orhan. Orhan Bey, gezdiğimiz yerleri bir daha bir açıklayalım bakalım. Yani biz daha önce girdiğimiz için Yunanistan'a bazı yerleri pas geçtik. Daha önce bildiğimiz yerleri, gördüğümüz yerleri pas geçip bu sefer görmediğimiz yerleri görelim niyetiyle Yanya'dan başladık. Yani tura diyelim. Arnavutluğa geçtiniz mi? Hayır. Geçmedi. Sadece Yunanistan'daydık. Yanya, arkasından Pargas, Parga. Parga.
Pargalı İbrahim miydi neydi işte İbrahim o. Paşa'nın İbrahim şey. Paşa'nın. Evet, Parga. Oradan Güzel bir yer. Lefkada adasına geçtik. Patras. Çok güzel bir adaydı. Orada birçok denize girmek için konaklama noktaları vardı. Evet. O adayı gezdik. Bir hafta gibi oradaydık. Ondan sonra Mora Yarımadası'na geçtik. Mora Yarımadası'nda Tabii o zaman orada Patras babacığım Uzun'dan tatmışsınız. Oradan bol miktarda Yerel deneyimledik. içecek diyelim biz ona. Yerel Evet. içecek. Patras, Pirgos, Navarin Kalesi bizim Osmanlı'nın tarihinde acı bir şeydir. Evet. Hikayesi vardır. Oradan Kalamata, Mora Yarımadası'nı o şekilde bitirip Korint kanalından da tekrar bu işte Yukarılara Kavala'ya falan doğru çıkmadınız. Şey tarafına falan gitmediniz o zaman siz. Yenice tarafına. yok. Makedonya'ya falan. Yok. Daha Daha önce önce. gittik biz oralara. Daha önce Orhut Daha Gölü falan. Oralarda nasıl? Biz şimdi o tarafa gideceğiz. Buradan biz Selanik'ten Orhut Gölü. Şimdi siz buradan Selanik'ten öncelikle yani Makedonya'ya geçtiğinizde daha önce gittiniz mi? Gitmedik. Önce Bitola'ya uğramanız lazım. Atatürk'ün o lisesi, mezun Okey, olduğu Bitola askeri okul. Lisesi'ne, tamam. Evet. Evet. Yani Güzel bu bilgi. Ben de- Makedonya'daki adı Bitola. Bizde ne? Manastır Askeri Lisesi diye geçer. Onun üzerinden işte artık ya Üsküp'e doğru devam edeceksiniz ya Ohrid'e doğru. Orhid'e gideceğiz. Ohrid Ondan çok sonra Üsküp güzel. yapacağız. Tamam, Ohrid Ohrid. çok güzel bir yer. Orada Ohrid'in karşısı. karşısı Şutruga diye bir yerleşim yeri var. Orada küçük kamp alanları var. Fiyatları çok uygun. Evet. Cennet Oraları gibi bir gezebiliriz. köşe orası. Truka. Şutruga şey, Kaydet baba. Evet. bir de Ohrid'in yan tarafında Svetinaum diye bir yer var. Ohrid Gölü'nün suyunun kaynadığı kaynak yeri. Evet. İnanılmaz bir cennet gibi yeşillik. Ay, Suyu baktığınızda berrak. Yani cam gibi olmaz böyle bir şey diyeceksiniz. Artı suyun üzerinde o eski yaşam Evet, malzemeleri diyeyim. Yani kalıntılar. Oradan Sofya'ya düşünüyoruz. Biz Sofya'dan da döneceğiz artık. Şeyle Ohrid'den Üsküp'e geçerken o Üsküp'e yakın bir de Matka Kanyonu var. Orayı Matka tavsiye Kanyonu'na ederim. gideceğiz. Orası Oraya da güzel peki, bir yer. Matka Kanyonu'na karavanla mı gidelim? Bizimkiler diyor çocuklar gitmişti. Taksiden gidin karavanla uğraşmayın diyorlar. Valla biz oraya daha önce otomobille gittik. Biz de öyle Bir gittik. sıkıntı yoktu. Karavanla da gidilir. Yani şimdi ben eğer geçseydim karavanla giderdim. Yani sıkıntı olmaz. Yani Mesela biz Yunanistan'da da çoğunlukla otoyolları değil, biz de öyle. arayolları kullanıyoruz. Yani benim için araç kullanmak çok sıkıntı değil. şu anda işte- sezon sonu olduğu için her yer serbest, Müsait. rahat, Çok güzel müsait yani. Evet. Hani Bir Ben de ucuzcu bu sezonu seçtim. Evet. Yunanistan'la Otobüse ilgili geldim. şöyle bir bilgi vereyim. Biz kendi yönümüze göre İpsala'dan girip de işte Selanik'e kadar giden bir otoyol var. Evet. Bu Egnatio-Odos yazıyor. evet, ekmek yiyor. O bizdeki devlet otoyolu gibi ucuz. Onun haricindeki diğer otoyollar da bizim özel otoyollar gibi deniz kenarında gayet rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kavala'ya geldik. Şimdi merkezine gelmeden önce böyle bir mola verdik. Orada. Şimdi Kavala'yı ziyaret edeceğiz. Bu Yunanistan'daki efendime söyleyeyim 5. günümüz. 5. günümüz. Şu ana kadar iyi. Karavanımıza biz bir de böyle bir şey aldık. Gel gösterelim hocam. Gel şöyle. Yanımızda da böyle bir misafir karavan var. Karavanımıza biz böyle bir şey yaptık. Türkiye, Yunanistan. Bunu gittiğimiz ülkelerde değiştirerek geleceğiz. Hem bizim için halkın hoş karşılaması hem de böyle bir nerede olduğumuzu, çektiğimiz videoları hangi ülkelerde çektiğimizi görmek için böyle bir şey yaptık. Kavala'dan herkese iyi günler. Kavala'da bir kahve molası verdik. Yerimiz burası. Burada bir tane arkadaşa rastladık. Burada kalmış. Yan tarafta başka karavanda görüyorsunuz. İnsanlar böyle bedava deniz kenarlarında kalabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar kahveciler. Evet Kerim Bey nasıl buldunuz bu zamana kadarki gezimizi? Şu ana kadar iyi. Biraz bazı yerlerde sinek var ama onun dışında fena değil yani. Kaptandan, şoförden, hostesten, mavinden memnun Her şey musun? yolunda, her şey yolunda. Siz Aşkın Hanım ne düşünüyorsunuz efendim? Sürekli var
kampinglerin dışında idare eder. Efendim Servet Hanım, Güzel, arkadaşlık güzel, rakı güzel. uzo güzel, kahve güzel. Ben yine gelmek Kıbrıs'ta. Güzel. Sayende al canım. Kahve almasan içemeyecektik. Allah razı olsun senden. Kahvemizi aldın. Tabii. Servet Hanım siz ne düşünüyorsunuz efendim? Aynı fikirdeyim arkadaşlarla. Her şey güzel. Sinekleri korkunçtu. Şu taraf, sol tarafımız sahil. Burada Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evini göreceğiz. Pargalı'nın yaptırdığı camiyi göreceğiz. İşte Kavala merkez burası olsa gerek. Şurada gördüğünüz surları görüyorsunuz. Bu surlar da zannedersem Osmanlı'nın yaptırdığı su kemeridir. Gidince göreceğiz. Daha net bilgilendireceğiz sizi. Şehir merkezi burası. En üstte kale. O kaleye kadar çıkacağız işte biz. Sen çıkmak istemiyorsan da çıkmayacaksın Servetciğim. Bu adamlar görmedi orayı. Şu köprü hocam geliş yoluydu. Kırıldı. 84'te kırılmış. Hala yaptırmamışlar. Yunan'da böyle bir şey. Buradan atar bize. Yunan'da böyle bir şey abi. Sağa gidiyor abi. Girelim bakalım nereye gidiyoruz sağdan. Su kemerini ister istemez göreceksin. Evet. Buradaki abi şeydeki gibi. Nedir o? Fatih'teki. Tabii. Bizans zamanında yapılan fakat Osmanlı'nın esas store ettiği su kemeri arkadaşlar bu. İsmi de yazacaktır büyük ihtimalle. Bakacağız şimdi. O meşhur Kavala'ya geldik. Sağlı sollu börekçiler. Limanda tam böyle bir gemilerin yanına park ettik. Burada böyle bir Alman karavan gelmiş. Buraya da bir bakacağız. Kilise var. Kiliseye de girip bakacağız bakalım nasıl bir yermiş. Dil sorunu ve internet hakkında bilgiler vermek istiyorum. Yunanistan'a girdiğimiz zaman tabii ki bizim Türkiye'de kullandığımız mobil vericiler çalışmayacaktır. Orada Vodafone'a gittik. Vodafone ancak şunu da bir dipnot olarak bildireyim. Yunanlar gayet rahat insanlar. Sabah saat 10'dan akşam 6'ya kadar yiyecek içecek dışındaki birçok mağaza kapalı. Dolayısıyla sabah 10 ve akşam 6 arasında siesta yapıyorlar. Bunu bilerek hareket edeceksin. Saat 6'da Vodafone'un önüne vardığımız zaman burada çok rahat bir şekilde 6'da personel geldi. Dışarıda kuyruk olmasına hiç aheste gelip servislerini yaptılar. Bu rahatlıklara bana biraz da Kıbrıs esnafını anımsattı. İçeri girdiğimiz zaman biz tabii İngilizce konuşmamıza rağmen Türk olduğumuzu anladılar. Bir Türk kız bize yardımcı oldu. Çok güzel bir şekilde Türkçe konuşuyordu. Telefonuma kartı takar mısın? Yani çok iyi bir şekilde yardımcı oldu. Ve bunu arkadaşımla nasıl paylaşırım diye sorduğum zaman bir kart daha ona verdi ve bunlar için tek ücret aldı. Kendisine bu kadar güzel Türkçe nasıl konuştuğunu, Türk olduğunu, evde Türkçe mi konuştuklarını sorduğum zaman da evde Türkçe konuşmazsak babam kızar hatta döver dedi. Bu kadar da Türkçe önemli bunlar için. Bunun yanında bir de siz Türkçe konuşurken diğer yerlerde de özellikle Selanik'e kadar olan bölgede Yunan olmasına rağmen Anadolu'dan göç etmiş Yunanlar var. Çok ilgi duyuyorlar Türkçe'ye ve size nereden geldiğinizi annelerinden, babalarından öğrendikleri, dedelerinden öğrendiği Türkçe soruyorlar ve çok sıcakkanlı davranıyorlar. Dolayısıyla burada bir dil sorunu yok. Ancak dil yine de İngilizce ve Almanca bilmek çok işimize yaradı.
Örneğin biz Komiti diye bir yerde deniz kenarında kaldığımız zaman Romont plaka bir Alman karavancı gördük. Ama aralarında Yunanca konuşuyorlardı. Ben onlara Almanca olarak Almanya'nın neresinden geldiğini Welche Deutschland Sie kommen aus diye sordum ve böylece bir muhabbet başladı. Bunlar bize burada rahatlıkla kalabileceğimizi, hiçbir sorun olmadığını, kendilerinin uzun süre burada kaldıklarını, denize de girebileceğimizi söylediler. Kavala'nın genel görünüşü de tepeden, kaleden bu şekilde bir şehirdir. Karavancılar burada, Işık Palası yolcuları. Şimdi acaba karavan nerede diye düşünen olabilir. Şu gemiyi gördünüz mü? Uzakta bir gemi var. İşte onun arkasında bir tane araba var. O arabanın yanında Işık Palası görüyorsunuz değil mi? Sayın Işık Palası yolcuları, Mehmet Ali Paşa'nın heykelinin oraya geldik. Mehmet Ali Paşa kim diye soracak olursanız, Osmanlı'da ilk ayaklanma çıktığı zaman Mora Yarımadası'nda Osmanlı padişahı bu Mehmet Ali Paşa'ya diyor ki bu ayaklanmayı bastırabilir misin diyor. O da diyor ki bastırırım diyor. Şu da hemen yanındaki de arkadaşlar, şu gördüğünüz ev de Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu evdir. Oraya da bakacağız. Mehmet Ali Paşa da kendisi şimdi müzedir. Kendisi de bu heykelidir. Çok kuvvetli bir ordusu var. Arkadaşlar bir saniye ben bir anlatayım bitsin. Kuvvetli bir ordusu var. Gidiyor ve ayaklanmayı bastırıyor. Ancak ayaklanmayı bastırma karşılığında da Mısır valiliğini isterim diyor. Mısır valiliğini vermeyince kendisine, efendime söyleyeyim, bu sefer ordusunu alıp Osmanlı'ya, İstanbul'a hücum ediyor. İstanbul'a gelirken Suriye taraflarında Osmanlı ordusunu yeniyor. Malatya taraflarında 2. Osmanlı ordusunu yeniyor. Zannedersem 3. Osmanlı ordusu gönderiliyor. Onu da yeniyor. Yani Osmanlı ile mücadele ediyor. Dolayısıyla Osmanlı ordusunu çok zayıflatan bir paşadır. Sonunda Osmanlı o kadar çaresiz kalıyor, İngilizlerden yardım istiyor. İngilizler de diyor bu sizin iç işiniz, yardım etmeyiz. Bunun üzerine Osmanlı biz diyor son çare olarak Ruslardan yardım isteyelim diyorlar. Bunun üzerine İngilizler Rusların boğazlara girmesini istemediği için onlara arabuluculuk yapıp Mısır valiliğini veriliyor ve bunun karşılığında da Mehmet Ali Paşa da İstanbul'u hareket etmekten veya gelmekten, tahtı padişah indirmekten vazgeçiyor. Bu şekilde bir Osmanlı açısından olumsuz bir yönü vardır. Doğduğu evde burasıdır Mehmet Ali Paşa'nın. Şu anda müze olarak kullanılır. Bu Kavalalı meşhur Mehmet Ali Paşa evi de burasıdır arkadaşlar. Şurada bir hacı var. Gözleri görüyorsunuz. Bademli kurabiye Türkçe. Böyle de bir hediyelikçiler var icap halinde. Evet, bu da meşhur Hargan'ın camisi. Şehrin merkezinde kalmış. Şimdi sizi objektifime takılan Kavala'dan bazı karelerle baş başa bırakıyorum. Evet, geldik yine bir filmin sonuna. Yeni bir günde, yeni bir macerayla, yeni bir geziyle beraber olmak kaydıyla hoşça kalın. Işığı takipte kalın.